Sri Lanka iflasını gerçekleştirdikten sonra onurlu ve gururlu halk ülkesine sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Merkez Bankası'nda diyor 1 kuruş para yok. Bütün kabine, başbakan ve bakanlar istifa ediyor. Of course, well documented. The crisis in Sri Lanka has left over 22 million people in dire straits. Farklı bir ülkedeyiz, farklı bir kültürdeyiz. Fakat dolar satın alamıyorsunuz. Şu an merkezdeyiz, çarşının içindeyiz. Dayım çalışıyor, dayım emekçi dayım ya. Efendim herkese selamlar. Şu an evlerinize Tayland'ın başkenti Bangkok Don Mueang Havalimanı'ndan misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte 39. ülkeme gidiyoruz. Evet gerçekten ben de heyecanlıyım arkadaşlar. Çok güzel bölümler gelecek. Sri Lanka'ya gidiyoruz. 3 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Şu an havalimanındayız. Videoya geçelim. Video geçmeden önce de az çok demiyoruz. Her zamanki gibi boş geçmiyoruz. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiyoruz. O zaman ne diyoruz? Hayatollah Prodüksiyon Sri Lanka yeni macerayı sunar. Kapıya geldik şimdi. Boarding'den, pasaport kontrolden hepsinden geçtik. Bayağı trafik vardı. Gelirken var ya Bangkok merkezden 2,5 saat falan sürdü. Allah'tan erken çıktım yola yoksa uçağı kaçırırız arkadaşlar. Dikkat edin, aklınızda bulunsun. Bangkok'un trafiği İstanbul'dan daha beter. O yüzden abi erken çıkın, erken gelin. Perişan oluyor gaz kalsın vallahi. Bir de çünkü bağlantılı uçuşlar birçok uçuşu kaçırırdık. Burada da çok güzel kafeler falan var. Karnım daha aç aslında ama uçakta yemek siparişi vermiştim binmeden önce. Olmadı artık uçakta karnımızı doyuracağız. Burada tekrardan para harcamaya gerek yok. Devir tasarruf devri abi. 2 numaralı kapı şurada. Alımlar başlamış mı? Yok henüz daha başlamamış bizim alımlar. Büyük ihtimal bir 3-5 dakikaya başlar. Çünkü Air Asia gecikebiliyor. Sri Lanka kapı vizesiymiş. Ücreti de 60 dolarmış arkadaşlar. 60 dolar gerçekten iyi para. Gidiyoruz bakalım. Güzel bir yolculuk olacak diye düşünüyorum ya. Uzun zaman sonra var ya Asya ülkelerini özlemişim. Biliyorum siz de özlediniz. Müthiş heyecanlıyım. Kapımız burası. Alımlar başlıyor. Bize bu uçuşta bu bebek eşlik edecek. Air Asia ile gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Daha önce çok uçtum Air Asia ile. Normalde hep rötar falan yapar ama bu sefer zamanında kalkacağız gibi gözüküyor. Uçakların içi her zamanki gibi buzdolabı abi. Bakar mısınız? Dumanlar çıkıyor her yerden. Aklınızda bulunsun uzun kollu falan eşofman. Yani binmeden önce bunları temin edin. Yoksa sıkıntı yaşarsınız, donarsınız. Ben soğuğu sevdiğim için sıkıntı olmuyor açıkçası. 20 numaralı koltuğu aldık. Koridor. No problem. Ve o zaman yolculuk başlasın arkadaşlar. İyi uçuşlar. Uçağımız indi arkadaşlar. 3 saat 15 dakikalık bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bunlar da aynı bizim gibi, Türkiye'deki gibi. Uçak teker vurduğu an herkes ayağa kalkıyor. Çok tuhaf ya. Pasaport kontrole doğru gidiyoruz. Havalimanının içerisinden geçiyoruz. Panama'daki havalimanı gibi aynı. İnişte de diğer şeyi görüyorsunuz. Giden yolcu bölümünü. Güzel, temiz, lüks bir havalimanına benziyor. Bir hafta buradayız arkadaşlar. Bir hafta sonra bakalım sıradaki ülkeye doğru devam edeceğiz. Pasaport kontrolden bir geçeyim. Çünkü orada çekim yapmak yasak. Sıkıntı yaşamayalım gelir gelmez. Ve bu adam pasaport kontrolden geçer arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde ülkeye giriş yaptık. Ve an itibariyle 39. ülkem Sri Lanka'dan herkese selamlar arkadaşlar. Teker teker çek atmaya devam ediyoruz. Dünyanın şu an 5'te 1'ini bitirmiş bulunmaktayız. Geriye kaldı kaç tane? 150, 47, 156 mı kalıyor? 158 kalıyor galiba aynen. Gidiyoruz şimdi taksiye bineceğiz, otele geçeceğiz, dinleneceğiz, sim kart alacağız. Şu an çünkü akşam saatleri 11-11.30 falan gösteriyor saatlerimiz. Girerken de hiçbir şey sormadılar, sadece kaç gün kalacaksın dedi. 2 gün kalışlarda vize parası almıyorlar ama 2 gün ve üzeri ise 60 dolar vize parası veriyorsunuz. Sadece pasaporta göstermeniz yeterli, hiçbir şey de istemiyorlar. Şimdi sim kart alacağız. Abi ne kadar bu? 7 dolar 30 GB diyor. 2000. 7 dolar uygun aslında. 2000. Şu yan tarafta kaç para? Burada 2450'ye
50 GB var. Bu kaç GB'mış? 20 GB. Bir şuraya bakayım. Burada ne kadarmış? Hello. How much is that 30 GB? 30 GB, 1500 rupees. 1500. Yeah. Is 4G, right? 4G. Okay. 1 month? 1 month. Okay. 1500. Okay, can I take this one? How many days you stay like that? 1 month? Yeah. 1500'müş abi. 30 günlük. Para bozdurduk. Can I have passport and Okey. Yani gayet uygun. 4 tane stand var yan yana. 5 dolar abi 30 GB internet alıyoruz. TL'ye vurdum işte 120-30 TL falan yapıyor bir aylık. İyi. Tayland'dan daha ucuz vallahi. Şimdi uygulamadan taksi çağıracağız. Uber çalışıyormuş. Bir de pick-up varmış. Uber'le gideriz. Otele geçelim. Şimdi bindik taksiye. Gidiyoruz arkadaşlar. Telefonun ışığını yaktım. Hava karanlık. Taksimiz de ortalama 9 dolar falan tutuyor. Uber çağırdım. Uber çünkü daha güvenliymiş burada. Onun haricinde bir iki uygulama daha var ama çok tercih etmedim açıkçası. Çünkü uçakta bir arkadaş vardı, onu kullanma abi dedi. Uber daha iyi dedi. Gidiyoruz şimdi şehir merkezine. Normalde otel transfer gönderecekti. 30 dolar istediler. Ben dedim Sri Lanka'ya gidiyoruz yani ekonomik kriz falan. Gerek yok dedim. İyi ki de kabul etmemişim. Bak burada şimdi 10 dolara gidiyoruz abi. Evet arkadaşlar, sonunda geldik. Otelimize yerleştik. Burası benim şehir merkezinde kaldığım harika Marino Beach Otel. İnanılmaz güzel, 5 yıldızlı. Uzun zamandır biraz kendimizi ödüllendirmemiştik. Aslında burada biraz ödüllendirmek istedim. Fiyatlar çok ucuz değil. Fiyatlar genel olarak normal diyebilirim. Yani ekonomik kriz var ülkede ama otel fiyatları maalesef ki ucuz değil. Buranın fiyatından bahsedecek olursak yani şu an sezon dışı olduğu için 80-90 dolar civarında ama yoğun sezonda 150-200 dolara kadar çıkıyormuş. Odamızın böyle bir de güzel balkonu var. Hemen okyanusun kenarındayız. Şehir merkezine çok yakınız. Şimdi dışarı çıkalım. Yavaş yavaş Sri Lanka'yı böyle keşfedelim. Bu arada dışarı çıkmadan önce otelin havuzunu da göstermek istedim sizlere. Şu an en üst kattayız. Muhteşem bir sonsuzluk havuzu var. Şu güzelliğe bakar mısınız manzaraya ya? Efsane değil mi arkadaşlar? Sayısız güzel otelde kaldım. 5 yıldızlı resortlar, villalar falan ama gerçekten bu kadar büyük sonsuzluk havuzu hiçbir otelde görmedim. 1,5 metre falan da derinliği var havuzun. Tabi bugün yağmurlu olduğu için pek fazla kimse girip yüzmüyor. Ama biz yüzeriz abi. Tren de gidiyor şuradan. Tren hattı biliyorsunuz ki Sri Lanka'nın meşhurdur. Bir sonraki bölümlerde bol bol tren yolculuğu yapacağız abi. Şöyle bir okyanusu da göstereyim sizlere. Manzaramız işte bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafımız devasa okyanus. Şu yan balkondan daha net gözüküyor aslında. İnanılmaz değil mi? Son olarak çıkmadan burayı da göstermek istiyorum. Jacuzzi alanı, açık havada böyle gelip jacuzziye girip sıcak suda kendinize su terapisi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha ne olsun ya. Adamlar harbiden yapmışlar abi. Şimdi taksimizi çağırıyoruz. Pick-up uygulamasından tuk-tukla gideceğiz şehir merkezine ve onaylandı. Fiyat ise 340 rupi. O da yaklaşık 1 dolar 10 sent yapıyor. Tuttuğumuz geldi şimdi arkadaşlar. Şehir merkezine doğru gidiyoruz abi. Sahilden Vatikan'a doğru sür kaptan. Tren yolunun güzelliğine bakar mısınız ya? Abi denizin dibine yapmış adamlar gerçekten. Ülkeyi dönebiliyorsunuz öyle tren yoluyla. Yuvarlak bir şekilde. Helal olsun, tebrikler. Ve çarşıya geldik arkadaşlar. Thank you. Şu an şehir merkezindeyiz. Colombo'nun biraz buraları keşfedeceğiz. Şimdi sahil bölgesinde çok fazla sayıda devlet binası olduğu için oralara girmedim açıkçası. Çünkü devlet binalarının yakınlarına çekim yapmak aşırı sıkıntı oluyor. Bildiğimiz gibi 2022 yılında dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden birisini yaşıyor. Mart ayında ilk kıvılcımlar başlıyor. Nisan ayında ise Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Merkez Bankası'nda diyor 1 kuruş para yok. Ve ondan sonra halk ayaklanıyor abi. Başkanlık sarayını basıyorlar. Başkanın evlerini yakıyorlar. Sarayı yakıyorlar. Arabalarını denize atıyorlar. Aynı şekilde çocukların arabalarını denize atıyorlar. Bu süreçten sonra da Cumhurbaşkanı askeri bir jetle kaçıp gidiyor. Amerika'ya gittiği iddia ediliyor. Ardından bütün kabine, başbakan ve bakanlar istifa ediyor. Ülke öyle bir duruma geliyor ki 2 ay içerisinde dolar kuru 200'den 350'lere kadar çıkıyor arkadaşlar. Evet, şu an ise resmi kur 1 dolar 327 Sri Lanka rupisi. Tabii kriz hala bitmiş değil. Ülkede krizin yankıları devam ediyor.
Günlük şu an en düşük asgari ücret yaklaşık 4 dolar 5 dolar. Yani insanlar bir ay çalışarak burada 150 dolar alıyorlar. Ev kiralarına gelecek olursak 1+1 daireler 100 dolardan başlıyor. Peki ben size sormak istiyorum. 150 dolar alan bir insan 100 dolar ev kirasına verirse nasıl geçinecek abi? Bence çok zor. İmkansız gibi bir şey hatta. Doğası, tabiatı, insanları, arkadaş canlısı herkes. Her yerde yardımcı oluyor, misafirperverler. Yani bu kadar krizin içerisinde olmasına rağmen ülke hala güvenli. Biliyorsunuz ki sayısız ülkeye gittik. Ekonomik kriz anlattık, iç savaş anlattık. Genelde gittiğimiz ülkelerde insanlar öfkeli olur, sinirli olur. Hırsızlık yaparlar, gasp yaparlar. Çünkü neden? İhtiyacı olduğu için, çocuklarına yiyecek yemek parası bulamadığı için başkalarının malına göz dikiyor. Ama buradaki halk kesinlikle öyle değil. Sri Lankalılar mükemmel insanlar. Şimdi sokaklarda biraz gezeceğiz. Halkın nabzını tutacağız. Size fiyatlardan bahsedeceğim. Ve o kriz sürecinde yakıt da bayağı sıkıntı olmuş. Hatta yakıt olmadığı için okullar bile kapanmış. Aynı şekilde kağıt olmadığı için sınavlar iptal edilmiş. Yani yaşayabileceği bütün senaryoları 2 ay içerisinde yaşamış Sri Lanka arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi insanlar zararsız bir şekilde. Şu an şehir merkezindeyim. Burada geziyorum özgürce. Hiç kimse karışmıyor. Tehlike yok. Kimse yan gözle bakmıyor. Gerçekten huzur içerisinde gezdiğim ülkelerden bir tanesi Sri Lanka'dayız. Burası başkent Colombo. Ülkenin resmi nüfusu yaklaşık olarak 23-24 milyon civarında. Başkentin nüfusu ise 1 milyon. Ülkede yaşayan insanların %75'i Budizm dinine sahip. %15'i Müslüman. Geri kalan kısmı ise diğer dinlere sahipler. Ülkede tuk-tuk taşımacılığı çok fazla. Yani Sri Lanka için şunu söyleyebilirim. Küçük Hindistan diyebiliriz. Ama Hindistan'ın modern hali, temiz hali. Sokakları görüyorsunuz pırıl pırıl. Gerçekten temiz yani. Hijyen konusunda iyiler. Salaş olan yerler muhakkak ki var. Bütün ülkelerde de var. Bizim ülkemizde de vardır salaş yerler ama burası güzel. Yani premium Hindistan diyebiliriz. Hindistan'a gitmedim. Sadece gördüğüm kadarıyla, arkadaşlarımın anlattığı kadarıyla yorumluyorum. Hatam varsa affola. Sokakların derinliklerine doğru iniyoruz şu an. Çarşının olduğu bölgedeyiz. Evet, evet, evet. Tamilliler, Sri Lankalılar, herkes burada abi. Ülkenin 1970'lere kadar adı Ceylan olarak anılıyor. Ceylan diye kullanılıyor. Şu an ise Sri Lanka diye hitap ediliyor. Aynı şekilde Ceylan Bankası resmi kurumlarda, birçok iş yerinde hala kullanılmaya devam ediyor. Aynı zamanda da kaçak çayın merkezi olarak biliyoruz Sri Lanka'yı. Ceylon Tea, siyah çay. Burası böyle toptancıların, alışverişçilerin, hırdavatçıların falan bulunduğu bir bölge. Yani şu an öğlen saatleri, saatlerimiz 2.30-3'ü gösteriyor. Bayağı bir kalabalık, bayağı bir kalabalık var. Biz de yürüyoruz ara sokaklardan. Hep birlikte keşfediyoruz arkadaşlar. Restoranları görürsem yemek fiyatlarını göstereceğim size. Atıştırmalık fiyatlarını göstereceğim. Hello. Görüyorsunuz insanlar yani hemen selam verdi mi güler yüzle karşılıyorlar. Ters tepki vermiyorlar. Hatırlarsanız Afrika'ya gittiğimizde bayağı sıkıntılar yaşamıştık orada. Zor bir operasyondu bizim için, 45 gün sürmüştü. Ama Sri Lanka'yı sevdim. Şu an düşük sezon ayrıca. Yoğun sezonda buralar bayağı kalabalık oluyormuş. Tabii bu sene beklentileri düşük. Neden? Çünkü şöyle, dünyada bir ülkede ekonomik kriz olduysa, halk sokağa döküldüyse o ülke tehlikeli bilinir. Ama Sri Lanka tehlikeli değil arkadaşlar. Yani gönül rahatlığıyla gelip burada gezebilirsiniz, seyahat edebilirsiniz. İstanbul'dan şu an uçak biletleri yaklaşık olarak gidiş dönüş 400 dolar. Evet. Umman Air, Muscat aktarmalı veya Salam Air. Bunlarla gidip gelebilirsiniz. Ülkeye giriş olarak videonun başında bahsettiğimiz üzere kapı vizesi uygulanıyor. 60 dolar vize. I don't know. Take photo. GoPro. This one. Yeah. Gel I abi. can ask now someone. Because it's very nice, like Yes. you. Thank you. Hello, bro. Çek abi. Ah, very good, very nice. Yeah. Thank you. Ulan adam aklımızı aldı ha. Fiyatını soruyormuş meğersem. Korktum ben de bir an vallahi. Tuktuğun içinde de görüyorsunuz polisler falan geziyor. Ortam güvenli. Yani hiç kasılmadan rahat rahat sokaklarda geziyorum. Ticaretin merkezindeyiz. Ticaretin şu an kalbindeyiz. Ve Hayteyolara Prodüksiyon ailesi olarak an itibarıyla Sri Lanka'nın başkenti Colombo sokaklarında online'ız. Sri Lanka iflasını gerçekleştirdikten sonra Amerika ve aynı zamanda Hindistan tarafından da bir çökme durumu söz konusu olmuş. Ama onurlu ve gururlu halk ülkesine sahip çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şeye izin vermiyorlar.
Şu an yeni kabine kurulmuş, yeni hükümet kurulmuş. Yavaş yavaş yeni senaryoları var. Ülkeye yatırımcı getirmeye çalışıyorlar, turist getirmeye çalışıyorlar. Yani döviz sokarlarsa başarılı olurlar. Ama döviz sokamazlarsa kriz günden güne büyümeye devam eder. Para bozdurabiliyorsunuz her yerde, onda sıkıntı yok. Fakat dolar satın alamıyorsunuz. Yani fazla rupi bozdurduğunuzda, bankalara gittiğinizde veya döviz bürolarına gittiğinde dolar satmıyoruz diyorlar. Eminim kısa süre sonra bunlar da çözülür diye umut ediyorum. Yemek kültürü ise Hindistan'la aynı. Zaten aynı ırktan geliyor bu insanlar. Çok güzel yemekleri var. Şurada bakın mesela atıştırmalıklar falan var. Değişik değişik samosalar falan var. Bu samosalar vejetaryen. Fish roll var, içinde balık var. Bu da yine patatesli samosa. Burada sandviçler var, tavuklu. Chicken roti var, fish roti var. Durum stick var, chicken tenders. Bunların tanesi 20 rupi, 30 rupi. O da yaklaşık 10 cent, 15 cent yapıyor. Yani 5-6 tane aldığınızda 40-50 sente karnınızı doyurabiliyorsunuz. Sokaklarda rengarenk görüntüler gördüğünüz gibi. Her dinden, her dilden insanlar var. Hiç kimse kimseye karışmıyor. İnsanlar dinini, dilini, özgürlüğünü burada huzurlu bir şekilde yaşıyor. Birçok kültürün buluşma noktası. Birçok kültürün bir arada barındığı yer Sri Lanka'dayız. Abim domates satıyor burada. 100 gramı 100 rupi, kilosu 1000 rupi. O da yaklaşık 3 dolar yapıyor. Yani yerli olan sebze meyveler ucuz. Ama import, ithal yurt dışından gelen, başka ülkelerden gelen, anakaradan gelen ürünler maalesef ki pahalı. Sri Lanka tropikal meyve cenneti diyebilirim size gönül rahatlığıyla. Ananasa, mangoya, muza burada doyacaksınız abi. Vay vay vay. Evet, ortam böyle arkadaşlar. Şurada çok güzel bir cami görüyoruz. Kırmızı renkte. Jayapura vardı Hindistan'da. Aynı oraya benzetmişler. Sokaklarda böyle meyveciler var abi. Bunların hepsi gördüğünüz gibi meyveler. Tatlı mangolar, acı mangolar, burada ne bileyim küçük şeyler var, mangocuklar var. Kuşburnuya benzer bir meyve var. Bunların hepsini baharatlıyorlar. Şurada mesela ağaç elması. Acılı, acısız veya ekşili bir şekilde satıyorlar. Değişik bir kültür. İlk defa böyle yani baharatlı falan meyve görüyorum. Evet, caminin olduğu yere geldik şimdi. Bakın burada meyve satıcıları var. Gördüğünüz gibi meyveler falan. Vitrinler dolu abi. Ayna gibi ha. Her şey var abi. Her şey var. Birçoğu tabii bunların import. Yani mesela üzüm burada yetişmiyordur diye düşünüyorum. Ama mango falan yetişiyor. Yani mandalina yine Avrupa mandalinası. Caminin dıştan görüntüsü güzel. Harika bir camiye benziyor gerçekten. Şu an ezan vakti. İçeride namaz kılıyorlar. Biz sokaklarda kaybolmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bakın mesela dal kari. Bu nohuttan yapılan bir şey, böyle atıştırmalık. Bu da samosa. Tanesi 20 rupi. O da yaklaşık 7 cent falan yapıyor. 2 TL. 5 taneye karnını doyur abi. Bakın burada da patatesçiler var. Yuka patatesi. Normal patatesin dışında farklı bir patates bu. Çok lezzetlidir arkadaşlar. Çok güzeldir. Meksika'da falan da çok yerdik. Burada baharatlıyor ustam. Acılı sosla birlikte servis ediyor. Paketi ise 100 rupi. O da yaklaşık 30 cent falan yapıyor. Hello. Makine yanında pişiriyor ustam. Vay vay vay. Şifa dağıtıyor. Evet. Çok güzel görüntüler. Rengarenk. Keyifle gezmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Dayım çalışıyor. Dayım emekçi dayım ya. Maşallah var dayım vallahi. Yaş 80 ama iş bitmemiş abi. Hala maşallah çalışıyor abim. Evet, evet, evet. Sri Lanka başkent Colombo sokakları gezimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bundan sonraki şehirler neresi mi olacak? Söyleyeyim size sıra sıra. Galle'ye gideceğiz. 2 gün orada kalırız. Galle'den sonra Merisa'ya gideriz. Sürpriz konuklarımız olacak videolarda. Merisa'dan sonra da Matara'ya gidip daha sonra ülkeden ayrılmayı planlıyorum. Yaklaşık 8 gün ayırdım Sri Lanka'ya. Bundan sonra da sıradaki ülkeye geçeceğiz. Bakalım sıradaki ülke neresi olacak? Ben de henüz bilmiyorum. Hep birlikte görüp öğreneceğiz. Thank you so much. Thank you so much, boss. Thank you so much. Thank you so much. It's walking tour. Thank you. Abi thank you so much. Sağ ol baba. Kafaya taktı. Beni illa bir şehir turu yaptıracak. Ama işte çok trafik var. Keyifli olmuyor. Yoksa gezeriz motorun içinde, etrafı anlatırım size de.
Arabanın içinde çekim yapmak da sıkıntı. Çünkü devlet binaları var her yerde. Çok üst düzey korunuyor. Ondan dolayı problem yaşarız abi. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Sorunsuz bir şekilde Kolombiya seyahatimizi tamamlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi yeme içmecilerin olduğu bölgelere doğru ilerliyoruz. Ana meydana geldik. Yaklaştık daha doğrusu. Bir 4-5 dakika sonra orada olacağız. Hello. How are you? Thank you so much. I don't know. It's walking tour. Turkey. Yeah. Thank you. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Tırnakçı değiller. Tuktukçu gezdirmek istiyor. Nerelisin diyor. Ondan sonra hemen muhabbete giriyor. Bağlamaya çalışıyor. Ya şimdi yok desem bir dert. Yok demesen bir dert. Günde 50 kişi geliyor. 50'sine bile para versen 50 dolar yapar birer dolardan. Hello Sri Lanka. Bakın mesela burada böyle kurutulmuş balık satıyorlar abi. Palamutlar, karidesler, ıstakozlar, çinekoplar. Vay 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 vay. Löp löp etler abi, löp löp. Kurutulmuş balık kültürü Asya'nın tüm ülkelerinde olduğu gibi burada da var. Bunlar da kurutulmuş karidesler. Yemeklere tat vermesi için kullanılır. Rice'ın içinde kullanılır. Pilavın daha doğrusu. Kızarmış pilavın. Onun haricinde noodle'ların içerisinde kullanılır. Ben çok sevmiyorum çünkü kokusu çok baskın oluyor kuruyunca. Taze olarak daha lezzetli. Hello. How are you? Abim kameraya tuhaf tuhaf bakıyor. Ne yapsın garibim? Yorulmuş, günün bütün yorgunluğu. Şurada bir New Farouk Otel diye bir lokanta var. Meşhur bir lokantaya benziyor. Eski kiliseler bulunuyor arkadaşlar. Şurada tatlıcı var. Hint tatlıları yapıyor dayım. Aynı zamanda atıştırmalık sandviçler, samosalar, fish roller. Yani sokak lezzetleri olarak güzel şeyler var. Bir yemek videosu yapar mıyız? Yaparız. Belli olmaz sağımız solumuz. Midemizin durumuna bağlı. Eğer sağlığımızı güzel bir şekilde koruyup ilaçlarımızı düzenli kullanırsak güzel bir yemek videosu gelir mi? Gelir. Bakar mısınız? Kuyumcu tezgahı gibi ya. Abim nasıl dizmiş ya? Hello, hello. Evet. Katmerci Hidayet. Burada çapatilerini acımasız bir şekilde açıyor ustam. Bakar mısınız? Yağlı hamurları. Buna çapati diyorlar, roti diyorlar. Birçok ismi var. Yani Hindistanlıların yöresel ekmeği diyebiliriz. Şöyle katmer gibi bir şey aslında. Enteresan bir lezzet. Ben çok beğeniyorum. Yemeklerin yanında güzel gidiyor. Ustam burada gördüğünüz gibi teker teker hazırlıyor abi. Evet, Ziya Usta. Sistem bu. Yağlı hamur ızgaraya gidiyor, pişiyor, daha sonra geliyor, eliyle bastırıyor. Ustam da orada küçük böyle lokmalara bölüyor. Üzerine et suyu, çorba suyu döküp gömüyorlar. Devam ediyoruz. Meyve tüketimi çok fazla ya. Harbiden tebrik ederim. Ama ona rağmen çok zayıf insanlar. Herkes zayıf yani. Kilolu insan yok. Bilmiyorum yaşadıkları ekonomik krizden, fakirlikten dolayı ama sanmıyorum öyle olduğunda. Belki genel olarak şeydir. Bünyeleri bu şekildedir. Sağ tarafta itfaiye binası bulunuyor. Çok eski zamanlardan kalma. Yaklaşık 100 yıllık bir tarihi var arkadaşlar. Ana meydana geldik şimdi. Centro'dayız. Dayım burada bıçak biliyor ediyor abi. Eski sistem. Ayağıyla güzel bir bisiklet gibi pedallı sistem yapmış. Bakar mısınız? Dayımın maşallahı var ha. Abi 70 yaşında 80 yaşında insanlar böyle hala esnaflık yapmaya devam ediyorlar. Çalışmaya devam ediyorlar. Çok fazla çünkü yaşlı nüfus görüyorum. Gençleri böyle iş kollarına çok fazla göremedim açıkçası. Hep genelde orta yaşlı ve yaşlı insanlar var bölgede çalışan. Burada da mesela bakın Hint tatları falan satıyor kardeşim. Hello. How are you? Bunlar böyle şekerlemeler, lokum gibi düşünebiliriz. İçlerinde meyveler var, kuru yemişler var. Çikolatalısı var, kivilisi var, narlısı var, şurada kayısılısı var. Bunlar böyle un helvası tarzında, cevizli, krokanlı. Böyle ilginç tatlılar. Thank you kardeşim. Şurada da çiçekten yapılmış taşlar var, taze taze. Turist işi bunlar. Ama çok fazla turist yok Kolomba'da. Turistlerin genelde diğer şehirlere gittiğini söylüyorlar. Ella, Kendi, Mirissa, Galle ve Matara. Biz de gidip oralara bakacağız. Burada da mesela bakın ilginç bir şey var. Böyle altın ve gümüş yüzük kolyeleri temizliyorlar. Hello. Güzel düzene kurmuşlar. Bakın mesela az önce gördük ya kızarmış patates lace gibi. İşte o bu. Yuca diyorlar buna. Bu yer altında ve toprakta yetişen bir patates türü. Değişik bir şey. Hello. How are you? What is this? Manioca. Manioca. Evet, manioca arkadaşlar bunun adı. Çok güzel cipsi oluyor. Thank you. Manioca cipsi. Herkes gülümsüyor. Abim orada masala çayı satıyor. Sıcak sıcak. Muzcu var burada.
Masala çayı da çok tüketiliyor. Severim ben masala çayını. Lezzetli olur. Şimdi biraz daha böyle eski sokaklara doğru dalacağız. Sri Lanka kültürünü yakından keşfedeceğiz. Gördüğünüz mimarilerin hepsi böyle eski binaların 70 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık yapılar. Bunlar şehirler arası ve aynı zamanda şehir içi otobüsler. Sahil hattında çok kullanılıyormuş. Toplu taşıma 20 sent, 30 sent, 40 sent, 50 sente sağa sola gidip geliyorsun yani. Uygun bayağı fiyat. Taksi için de aynı şekilde. Benzin pahalı. Litresi 1.20 sent fakat ulaşım ucuz. Yani 5 kilometrelik bir yola az önce tuk-tukla geldik. 1 dolar para ödedik abi sadece. 1 dolara 5 kilometre yol geliyorsun. Bu çok iyi bir olay. O yüzden yani gönül rahatlığıyla bütün sokaklara gidip gezebilirsiniz. Komple keşfedebilirsiniz her yere. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Uber ve Pickup uygulaması sadece başkent Colombo'da çalışıyormuş. Diğer şehirlerde aktif değil. Diğer şehirlerde pazarlık yapıp o şekilde anlaşmanız lazım. Diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi bir yer sorduğunda 10 kat fiyat veriyorlar. Pazarlık yapacaksın abi. 1000 dediyse 100 diyeceksin. 150'ye anlaşıp devam edeceksin. Bu da yine aklınızda bulunsun. Toptancıların çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz burası. Yani günlük hayatın aktığı bölge. Colombo City. Şehir merkezi Centro. Şu otobüslere bakın ya. Adeta zamanda yolculuktayız yani gerçekten arkadaşlar. Yani şu an 1800-1850 yıllarda gibiyim. Yani Asya'ya geldiğinizde Tayland, Kamboçya, Filipinler buralarda hep zamanda yolculuğa kendinizi hazırlayın. Fakat Sri Lanka'da üzerine bir 100 yıl daha koyun lütfen. Gerçekten çok farklı bir yer, farklı bir coğrafya, insanları da çok farklı. Beni çok şaşırttı. Açıkçası ben gelmeden önce ön yargılarım vardı, bu kadar beklemiyordum. Çok şaşırttı beni, sevmeye başladım Sri Lanka'yı. Thank you. Sürekli çağırıyorlar işte böyle para almak için. Ne yapsınlar işte onlar da bu şekilde hayata tutunuyor. Şurada da petrol istasyonu var, suni. Yakıt satıyorlar, motor yağı falan satıyorlar. Evet, kaçak mazot satıyorlar. Bakın burası bir petrol istasyonu. Abim dolduruyor orada gördüğünüz gibi benzini. Temiz, taze taze. Daha yeni çıktı depodan. Karşıya geçelim. Nem de bayağı var. Acayip şu an terlemeye başladım. Evet gençler. Bir saniye bir durun abi. Bir durun bir geçelim abi. Öldüreceğiniz bizi ha. Vallahi sapasağlam şuradan bir gideydik. İtfaiye binasının olduğu yerdeyiz tekrardan. Ana göbeğe geldik. Şimdi şu arka sokaklara doğru biraz kaybolalım. Evet, Sri Lanka, Sri Lanka. Ben bu arada Sri Lanka biletimi yaklaşık 1,5 ay önce falan aldım. Onlar da hep soruluyor hangi tarayıcıları kullanıyorsun diye. Birincisi Skyscanner'ı hiç kullanmıyorum abi. Herkes onu biliyor ya. Ben ondan şimdiye kadar toplasan 300 defa uçuş yaptım. Maksimum 2 defa almışımdır. Çünkü çok pahalı Skyscanner. Kayak.com.tr var. Bir, onu kullanırım her zaman, ilk ona bakarım. İkinci Google Flights. Üçüncü ise Go to Gate. Bunların hepsini açıklamalara bırakacağım. Oradan tıklayıp kontrol edebilirsiniz. Ben bu sitelerden daha ucuza buluyorum. Mesela Skyscanner'da 5000 ise Kayak'ta 4700, Google Pay'a 4500 liraya çıkıyor. O yüzden buradan almayı tercih ediyorum gönül rahatlığıyla. Şimdiye kadar 40 tane de ülkeye gittik. Tüm biletlerimi bu sitelerden aldım yani. İlk defa bir turist gördüm vallahi. Vallahi ilk defa bir turist gördüm. Hayret. Tek ben değilmişim abi. Tabii insanlarda şu an şey olduğu için işte ekonomik kriz, iç savaş korkusu falan hiç turist gelmiyor ülkeye. Zaten gelen turistler de genelde Rus ağırlıklı. Avustralya'dan çok gelen var. Onlarca çok fazla diğer Avrupa ülkelerinden gelmiyorlar. Ama eminim birkaç sene sonra burası bir Bali olacak, size onu söyleyeyim ben. Çünkü sahil hatlarında Bali'ye benzer mükemmel yerler var. Ormanlar, yeşillik, filler, hayvanat bahçeleri, national parklar, hepsini göstereceğiz. Sıra sıra gezip bütün şehirleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar, vaktimin yettiği kadar. Evet, bas abi kornaya bas. Kornaya basmazsan trafik açılmaz ha. Çıldırttınız beni, yemin ederim çıldırttınız. Şöyle geçelim karşıya. Bu nedir ya? Gelen gelen kornaya basıyor ya. Aklını kaybedersin ha burada yürürken. Vallahi sokakta adamı çıldırtırlar. Korna, başka bir şey yok abi. Sürekli kornaya basıyorlar. Şurada bir eski kilise çanı görüyoruz. İbadet vakti geldiğinde kilisenin çanları çalıyormuş. Şu an denk gelebilir miyiz bilmiyoruz. 4. caddedeyiz. Burası ana cadde.
New York merkez Manhattan Meydanı demeyi çok isterdim. Ama burası Sri Lanka, Colombo, Centro. Aha, bir çift gördüm aile. Bunlar da turist. Rus. Ruslar bayağı geliyor demiştim. Baharatçılar. Kaçak çaycılar. Bunlar ne abi? Hello, what is this? Pomegranate. 950. Aa, okay. Nar ekşisi galiba. Arabian style diye. Zahter var burada. Şurada değişik bir şey var. Mango ezmesi var acılı limonlu. Thank you abi. Arap restoranları var. Türk restoranı hiç yok ülkede. Hiç görmedim daha doğrusu. Bilmiyorum, bakacağız. Belki diğer şehirlerde bulursak sizlere gösteririm. Of, yandım ha. Vallahi yandım sıcaktan. Bu meyve de mangostin meyvesi. Bali'de çok tüketilir. Ana yetiştiği yer Bali, Malezya, Endonezya o bölgedir. Bali'de salak meyvesi derler ama burada mangostin diyorlar. Sarımsak gibi bir görünüm var. Tadı da çok lezzetli. Mutlaka gelirseniz Sri Lanka'ya denemenizi öneririm. Birkaç sonraki ülkede bir misafirim olacak kanalımızda. Kendisi Türk değil. Yabancı bir gezgin, Latin Amerikalı. 1 milyon takipçisi var. Biz de Latin Amerika seyahatime tanışmıştık. Bir süre birlikte seyahat edeceğiz. Bir aksilik olmazsa onun da planlarında. Benim de aynı şekilde. Güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdiden çok heyecanlıyım. Müthiş bir insan. Tanıştıracağım sizinle. 1908 yılında yapılmış ana kapı. El Mescid El Camil El Pazar Camisi. Tuk 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 tuk. Ömrümü yedin tuk tuk. Mini Cooper'a bakın. Şahin'den Mini Cooper'a mı çakılmış, ne yapmış ya? Farklı bir ülkedeyiz, farklı bir kültürdeyiz. Gerçekten Güneydoğu Asya bir yana, Sri Lanka bir yana. Ezan dokunuyor bu arada. Aziz Allah şefaat ya Resulullah. Burada da çok güzel pastaneler var. Pastane kültürü çok yaygın. Güzel böyle atıştırmalık şeyler yapıyorlar. Tabii peynirli değil ama kendi kültürlerine göre tavuklu, öyle kremalı farklı ürünler var. Denedim ben birkaç tanesini. Çok da sevdim. Yöresel kıyafetleri, Sri Lankalıların, düğün kıyafetleri kadınların. Burada kına gecesi kıyafetleri falan var. Ona benziyor. Yani kına gecesi işte değil de kına gecesi diyoruz. Özel günlerde giyiyorlar. Şurada bakın mesela bir tapınak var. Budizm tapınağı mı, Hinduizm mi? Tapınağın dışı var da hep şeymiş ama ha. Bayağı ilginçmiş. Şöyle göstereyim size. Harbiden görkemli bir şey yapmışlar arkadaşlar. Budizm tapınağı sanırsam. Ya da Hinduizm. İkisinden biri. Bir şey yazmıyor kapıda. Bilen varsa bizi aydınlatsın lütfen yorumlarda. Sizin var mı Sri Lanka ile ilgili merak ettiğiniz, kafanıza takılan sorular, ekonomik krizle ilgili? Zaten anlattık birazını ama aklınıza takılan şeyler varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videolarda cevaplayalım. Merkezden ayrıldık şimdi. Saat Kulesi'nin olduğu yere geldik. Şurası yukarı da yavaş yavaş şeye doğru çıkıyor. Oradan yürüyelim. Bizim sahile, otelin olduğu bölgeye. Oradan da otele doğru tekrardan döneriz arkadaşlar. Bu arada açıklamalar kısmında Booking'in linki var. Otelin linkini de bıraktım. Kalmak isterseniz oradan rezervasyon yapabilirsiniz tıklayıp. Ve yapacağınız ilk rezervasyonda 100 euro ve üzeri olması gerekiyor. 100 euro üzeri rezervasyonlarda 10 euro geri Booking size iade veriyor. Bu da sadece Hayati Yollarda ailesine özel efendim. Al bavul 5 lira al. Hello. Köprü yapıyorlar. Köprü demişken ülkenin batmasının, parasının kalmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bunlarmış. Yaptıkları altyapı çalışmaları, geliri olmayan daha doğrusu altyapı çalışmaları kasadaki bütün parayı eritmiş. Yani krizin %70 sebebini buna bağlıyorlar. Thank you so much. Like very nice place, you know. Yeah, I know. Walking tour. Thank you. Abi tuttukçular bela yemin ederim ha. Habire gelip
bir şey satmaya çalışıyorlar, bir şey çakmaya çalışıyorlar. Ya yer mi bu Anadolu çocuğu? Bakın bir yer mi bu Anadolu çocuğu? Yemez asla, mümkün değil. Uzak durun benden abi. Zaten ihtiyacım olduğunda binerim ben Tuk'ta. Uygulamadan çağırırım, kendimi garantiye alırım. Huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahatimi gerçekleştiririm yani. Anahtarcı Sarı Ahmet. Karşıda bakın. Master Key. Öyle biri mi vardı ya? Antep'te yanlış hatırlamıyorsam çocukluğumda sürekli reklamları dönerdi. Radyoda. Hello. Thank you. Otoyollara bakın, otoyollara. Tren biletleri çok ucuz bu arada. Normal klasik ekonomi bölümüne gitmek isterseniz biletler $1. 3 saatlik, 4 saatlik mesafe fark etmiyor. Genelde aynı. $1, 20 cent. Business class gitmek isterseniz $3 veriyorsunuz klimalı vagon. Bir de first class var. O da $6, $6,5. Onda da bir öğün yemek veriyorlar diye biliyorum ama çok büyük beklentiniz olmasın yemekte. İşte sandviç verirler, dal kare falan verirler veya bir börek parçası verirler. Her yerde gökdelenler yükseliyor. Yüksek binalar. Evet. Sri Lanka'da teknolojiden ve yeniliklerden nasibini almış durumda. Karşımızda da Bank of Ceylon. Ceylon mu diyorlar, Ceylan mı diyorlar? Kimisi Sail diyor burada, kimisi Ceylon diyor. Bir yol verin de geçelim ya kardeşim. Ben niyetiniz yok biliyorum ama benim de karşıya geçmem gerekiyor yani. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni yaparsanız algoritma o kadar çok kişi öneriyor ve biz bu sayede daha fazla motive oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Sri Lanka'nın başkenti Colombo'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler efendim.